Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tarihler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Mustafa Kemal Atatürk askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir" dediği unutulmaz zafer olan 18 Mart Çanakkale Zaferi. İtilaf devletlerinin İstanbul'u da alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale Boğazı olmuştur. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale'de Türklerin kazandığı zafer, İngiliz ve Fransızların müttefikleri olan Rus Çarlığına yardım götürememesine neden olmuştur. Böylece Lenin önderliğindeki Bolşevikler devrim yapmış ve Rusya'daki monarşiyi yıkmışlardır. Kurulan Sovyetler Birliği savaştan çıkmış ve 1991'e kadar süren bir soğuk savaşın da adımları atılmış oldu. Zafer kazanılmış ama savaş kaybedilmişti. Başkent İstanbul'da İngiliz ve Fransız gemileri demirlemiş, Osmanlı topraklarını paylaşıyorlardı. Ama Çanakkale'de ünü her yere yayılan Mustafa Kemal bu zaferdeki büyük payı sayesinde duyulmamış olsaydı 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktığında sonradan Kurtuluş Savaşı'na dönüşecek milli mücadele için bu kadar insanı yanına çekemeyebilirdi. İngiltere sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda, ANZAC yani Australian and New Zealand Army Corporation adındaki birlikleriyle Çanakkale'ye gelmişler, belki de hiç görmedikleri İngiltere ve onun kralı için canlarını vermişlerdi. Savaşların milletlerin değil, kişilerin işi olduğunu bilen Atatürk ise savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerine ve annelerine hitaben söylediği "Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır" sözleriyle dünyaya bir kere daha örnek olmuştur. Türkiye'nin en köklü 3 spor kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sporcuları Çanakkale'de kazanılan zaferde pay sahibi olmuşlardır. Resmi kayıtlara göre 3 büyüklerde o zamanlarda sporcu olan 30 oyuncu farklı cephelerde şehit olmuştur. Cephede savaştıktan sonra saatlerce yol gidip İstanbul'a maç yapmaya gelip maç sonunda tekrar cepheye dönen futbolcuların hikayeleri ise kitaplara konu olmuştur. Yarım milyon insan hayatını kaybetti. Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. 490 bine yakın askerle gelen işgalci kuvvetler 300 binden fazla kayıp verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bin tanesi ana yurdunu korurken şehit oldu. O tarihe kadar eşi görülmemiş bir cephe olan Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta hayatını kaybetti. Aylarca süren savaşta karşılıklı siperlerden birbirlerine yenmeye çalışan iki taraf bazen ateşkes yapıyordu, dakikalar önce birbirini öldürmek için karşılıklı ateş eden askerler ateşkes olduğunda birlikte çalışıp hayatını kaybeden arkadaşlarını gömüyorlardı. Bu da savaşın ne kadar dramatik yönü olduğunu gözler önüne seriyordu. Hayat o yıl durmuştu. 1915 yılında mektepler mezun vermedi, kimse evlenmedi, kimse kendini düşünemedi. Bütün dünya birbirine karşı savaşıyordu. Ve bu savaşta herkese ihtiyaç vardı. Bunun en büyük örneklerinden birisi ise tıbbiyenin 1915 yılında eğitimine bir yıllık ara vermesidir. Genç yaşlı dinlemeden insanlar savaşa giderken 1915 yılında hayat durmuştu. 18 Mart Boğaz Muharebesi'nde ağır zayiat veren müttefik filo artık karaya çıkarmadan sadece denizden zorlamakla boğazın geçilemeyeceğini anlar ve planın son safhasını uygulamak üzere harekata devamdan vazgeçer. Bilindiği gibi 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na müttefik kuvvetler çıkarılmıştır. Balkan Harbi ve Büyük Harp'in ilk aylarındaki yenilgilerden sonra ilk kez 18 Mart Boğaz Muharebesi'nde kazanılan bu parlak zafer Türk askerinin moralini yükseltmiştir. Ulusun orduya güvenini arttırmış, 8,5 ay devam eden kara muharebelerinde Türk ordusu Üsteğmen Hasan, Teğmen Mevsuf gibi daha nice evladını feda ederek canla başla savaşmış ve Çanakkale destanını yaratmıştır. Geçtiğimiz senelerde Çanakkale ile ilgili bir konferansa katılan Türk tarihçi akademisyen İlber Ortaylı, 18 Mart'taki Çanakkale zaferi ile ilgili bir iddiada bulunmuştu. Ortaylı,
Çanakkale geçilmez sözünün bize değil İngilizlere ait olduğunu açıklamıştı. Ortaylı o açıklamasında savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, efendim biz kıyıları Gelibolu'yu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız dediler. Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Çanakkale geçilmez lafını diyen biz değiliz. İngiliz harp kabinesi buna karar verdi. Gelibolu ve Dardanel geçilmez dendi. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olmuştur. Her siperde ayrı destan yazan askerlerimiz, bu zaferin sonunda Çanakkale geçilmez sözünü tarihe yazmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu canı pahasına savaşmış ve destan yazmıştır. Önce 19. Tümen Komutanı, sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak bu savaşlara katılan Atatürk, askeri dehasını ve üstün yeteneğini burada dünyaya kabul ettirmiş, Anafartalar kahramanı olarak şöhret yapmıştır. Bu haklı şöhret, onun Anadolu'da Türk İstiklal Harbi'ni başlatmasına imkan sağlayan önemli bir dayanak olmuştur. Kısacası Çanakkale Türk milletine her şeyden önce Atatürk'ü kazandırmıştır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz.